Yolda kaldığımız o gün hayatımın en korkunç gününü yaşayacağımızı bilmiyordum. Ve o adam karanlıkta sessizce bize yaklaşırken her şeyin değişeceğini hissettirmişti. Geçen yaz tatilinde arkadaşlarımla bir plan yapmıştık. Şehir dışında sessizliğiyle bilinen küçük bir köy seçmiştik. Yola ayrı ayrı çıktık. Bir arkadaşımız ailesiyle gidecekti. Biz 3 kişi, ben, Dilek ve Gökhan aynı arabayla yola çıktık. Yol uzundu, geceye kalmıştık. Başta her şey güzeldi, keyifliydik. Hatta bir ara, "Selin, sen akıl ettin bu köy işini" diyerek bana teşekkür bile ettiler. Ama şehrin ışıkları geride kaldıkça yolda garipleşmeye başladı. Issız tarlaların, karanlık ağaçların arasından kıvrıla kıvrıla gidiyorduk. Sonra arabada bir arıza oldu. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Ama Gökhan uzun bir süre uğraşsa da yola devam edemedik. Telefonlar ya çekmiyordu ya da ara sıra tek diş görünüp sonra yine kayboluyordu. Yolda kalmıştık. Gece ilerliyordu ve etrafta ne bir evin ışığı vardı ne de bir aracın sesi. Biraz bekledikten sonra Gökhan telefonla birilerine ulaştı. Ama tam olarak nerede olduğumuzu ve ne zaman gelebileceklerini bilmiyorduk. Hepimiz arabanın dışına çıkmış, birilerine ulaşmak için telefonlarla uğraşıyorduk. Sonra birden o adam çıktı karşımıza. Aşağıdaki yoldan gelip yanımıza doğru yaklaştı. Orta boylu, iri yapılı, bizden büyük ama genç sayılabilecek bir yaştaydı. Elinde biraz çalı çırpı, boynunda kazma gibi bir şey vardı. "Yolda mı kaldınız gençler?" diyerek yanımıza yaklaştı. Elindekileri kenara bırakıp Gökhan'a doğru yürüdü. İlk andan itibaren huzursuzluk hissettik aslında. Hareketleri, tavırları, bakışları rahatsız ediciydi ve tekinsiz görünüyordu. Ama henüz adını koyamadığımız bir ön yargıydı bu. Gökhan, "Evet, motor bozuldu sanırım" dedi. "Çekici işareti veriyor." Adam yaklaşıp göz attı. O sırada Gökhan'la bir şeyler konuştular. Bir taraftan da gözlerini bize çevirerek bizi incelemeye başladı. Bakışlarından rahatsız olunca kaputun yanından arabanın arkasına doğru uzaklaştık. Gökhan da anlamış olacak ki daha mesafeli konuşmaya başladı. Adam arabanın etrafını dolaşmaya başladı. Her yeri inceledi. Sonra biraz ötede ellerini arkasına kavuşturarak beklemeye başladı. Film izler gibi hareketlerimizi izliyordu. Hepimiz bir kez daha telefonlara sarıldık. Benim telefonum çekmiyordu. Gökhan da bir iki arama yaptı ama sanırım düzgün irtibat kuramadı. Adam da arkamızda "Çekmez burada telefon" diye sesleniyordu. O kadar itici bir yaklaşımı vardı ki rahatsızlığımız büyüyordu. Orada durup uzun süre bize baktı. Gökhan fısıltıyla "Çattık ya" diye söyleniyordu. Gözlerimle sakin kalması için işaret ettim. Böyle ıssız bir yerde başımıza iş açılmasından korkuyordum. Sonra bize yaklaşmaya başladı. 1 metre mesafe yakınımızda biz nereye doğru hareket etsek peşimizden geliyor, sorular sorup bir şeyler söylüyordu. Elleri cebindeydi. Sanki sohbet etmek ister gibi duruyordu. Rahatsız olsak da birbirimize bakmakla yetindik. "Ben buraların yabancısı değilim. Her taşını bilirim. Böyle bir yerde kalmak tehlikelidir. Yabani hayvan çıkar. Her şey olabilir" dedi. Sanki bize iyilik yapıyormuş gibi konuşuyordu. Ama ifadesi tehdit eder gibiydi. Gökhan sesini olabildiğince soğukkanlı tutmaya çalıştı. "Sağ olun, aradık zaten. Yardım geliyor." Adam yine başını salladı. "He, ama ben size söyleyeyim. Buraya kolay kolay gelemezler. Telefon da çekmez buralarda. Evim yakında. Gelin, sıcacık çay ikram edeyim size. İçiniz ısınsın." Dilek'le göz göze geldik. Gökhan derin bir nefes alıp verdi. Adam sessizliğimizden cesaret almış gibi daha da yaklaştı. "Akşam çok soğuk olur burada. Duramazsınız." Tekliften çok emir verir gibi söyledi bunları. Üstelik bakışları hep üzerimizdeydi. Gökhan'ı hiç dikkate almıyordu. "Gerçekten teşekkür ederiz. Gerek yok.
Arkadaşımıza da haber verdik. Birazdan gelirler dedim sakin kalmaya çalışarak. Adam sustu. Gözlerini bana dikti. Sonra gülümseyerek "Gelin dedim diye mi korktunuz yoksa? Yanlış anlamayın. Ben kötü biri değilim. Ama buralar pek tekin değildir. Sizin için söylüyorum" dedi. Cebinden bir sigara çıkarıp yaktı. Tütün kokusu havaya yayıldı. Konuşmaya devam etti. "Okuyor musunuz siz? Üniversiteli gibisiniz. Şehirden geldiniz değil mi? Buraları bilmezsiniz tabii." Tam o anda sigarasından derin bir nefes çekip dumanı yüzümüze doğru üfledi. Kendimi zor tuttum. Gökhan'ın yumruklarını sıktığını fark ettim. Adam uzun süre cevap vermememizi garipser gibi başını yana eğip yüzümüze baktı. Gökhan adamın önüne geçerek "Arabada bekleriz biz, sıkıntı yok" gibi şeyler söyleyerek onu arabanın yanından uzaklaştırmaya çalıştı. Biz arabaya girdik ve beklemeye başladık. Gökhan hemen arabanın önünde adama "Siz gidebilirsiniz" diyerek nazikçe kovmaya çalışıyordu. Adam ise hala evine davet etmekte ısrarcı oluyordu. Bir süre karşılıklı konuşma sürdü. Sonra adam uzaklaştı ve Gökhan bize doğru yaklaştı. Arabaya biner binmez içimiz rahatlar gibi oldu. Ama hala yardım gelmemişti ve ne kadar bekleyeceğimizi bilmiyorduk. Bir yere gidip yardım istesek mi diye düşündük. Ama ıssız bir yer olduğu için en mantıklısının arabada beklemek olduğuna karar verdik. Zaten yanımıza yaklaşan adamdan dolayı yeterince tedirginlik yaşamıştık. Karanlık iyice çökünce hava buz gibi oldu. Üzerimize ceketlerimizi giyip beklemeye devam ettik. Çantamızdaki atıştırmalıklarla açlığımızı giderdik. Beklemekten sıkılmıştık ki ön tarafta ileride birinin bize doğru yaklaştığını gördük. Hepimiz birden heyecanlandık. İlk başta yardım geldiğini düşündük. Sonra tek kişi olduğunu görünce yine tesadüfen geçen biri olabilir dedik. Az önceki adam olma ihtimalinin hepimizin içine anlık bir korku düşürdüğünü hissedebiliyordum. Yaklaştıkça gerçekten o olduğunu anladık. Elinde tepsi gibi bir şeyle arabaya doğru yaklaştı. Gökhan'a "Sakın çıkma, hiç cevap vermeyelim" dedim. Kapıları kilitledik. Adam direksiyon koltuğunun olduğu taraftaki kapıya yaklaşıp camı tıklattı. "Çay getirdim size" diye seslendi. Gökhan camı açmadan "İstemiyoruz sağ ol" diye seslendi ve el hareketi yaptı. Adam ısrarla cama vurmaya devam etti. Telaşlandık. Dilek'in nefesinden ne kadar korktuğunu anlayabiliyordum. Bende de durum farklı değildi. Ama birbirimizi daha da telaşlandırmamak için belli etmiyor, sakin kalmaya çalışıyorduk. Adam bir süre camın önünde "Açın hadi çay getirdim" diye konuştuktan sonra arabanın önüne doğru ilerledi. Elindeki küçük tepsiyi kaputun üstüne bıraktı. Ön camdan gözlerini bize dikti ve beklemeye başladı. "Dilek, alalım çayları bari, gitmeyecek yoksa bu adam" dedi. Birbirimize baktık. Ben "Çıkmayalım, ne yapacağı belli olmaz" desem de adamın başka türlü oradan ayrılmayacağını seziyordum. Gerçekten yardım etmeye mi çalışıyor diye de düşündük. Belki adamın normal tavırlarıdır bunlar diye konuştuk aramızda. Ama en iyisi hiç muhatap olmamaktı. Belki birazdan yardım gelir diye yerimizden hiç hareket etmedik. Adam da arabanın önüne oturarak çayını yudumlamaya başladı. Gökhan sonunda dayanamayıp "Ben gidip göndereceğim bu adamı, yeter artık" diyerek kapıyı açtı. Arkadan gitme diye engel olmaya çalıştık ama "Baksanıza, ses çıkarmadıkça dibimize girdi" diyerek çıktı arabadan. Adamın yanına gitti ve konuşmaya başladılar. Gökhan sinirli olsa da sakin bir tavırla konuşmaya çalışıyordu. Elimde telefonla polisi aramaya çalıştım. Adamın gevşek tavırlarla bize bakıp süzdüğünü ve Gökhan'a iyice sokulduğunu görünce camı açıp "Polisi aradım, geliyorlar" diye seslendim. Adam güldü. Başını alay eder gibi sallıyordu. O sırada Gökhan'ın öfkesine hakim olamayacağını fark ettim. "Gökhan, arabaya gel" diye bağırdım. Ama o beni hiç duymuyordu sanki.
Kendisine yaklaşan adamı elleriyle itti. Adam sendeledikten sonra dönüp boş boş Gökhan'ın yüzüne baktı. Bir şeyler söyledi ama anlayamadım. Gökhan adama yaklaşıp biraz daha iterek arabadan iyice uzaklaştırmaya çalıştı. 1-2 metre uzaklaştılar. Biz de o sırada bağırmaya devam ediyorduk. Adamda herhangi bir saldırganlık görmemiştik. Ama gerginliğin arttığı ses tonlarından anlaşılıyordu. Giderek arabadan uzaklaşmaya başladılar. Ben arabadan inip bakmak istedim. Dilek gitmemem için kolumdan tuttu. Sadece kapının dışından bakacağım dedim. Merak etme. Arabadan çıktığımda Gökhan'la adam iyice karanlığa doğru ilerlemişlerdi. Yüzleri görünmüyordu ama sesleri ulaşıyordu hala. Gökhan'ın uzaklaş dediğini duyuyordum. Adamın en son bir şey yaparım dediğini duydum ama tam olarak ne dediğini anlayamadım. Bu söylediğinden sonra Gökhan öfkeyle bağırmaya başladı. Gelen seslerden adama saldırdığı anlaşılıyordu. Bir anda sesler yükselmeye, aynı zamanda uzaklaşmaya başladı. Karanlığa doğru koştum. İkisi de görünmüyordu ama sesleri geliyordu. Dilek arkamdan geri gelmem için bağırıyordu. Sağa sola koştum, etrafa baktım. Seslerin yönünü tespit etmeye çalıştım ama hiçbir şey anlaşılmıyordu. Uzaktan gelen bağırışmalar, Dilek'in bağırışları ve benim haykırışlarım. Bütün sesler birbirine karışmıştı. Dizlerimin titrediğini ve ayaklarımın üzerinde durmakta zorlandığımı fark ettim. Arabaya doğru koştum. Dilek nefes nefese telefonla konuşuyor hem de sakin kalmaya çalışıyordu. Nihayet polise ulaşmayı başarmıştı. O anda ne kadar heyecanlandığımı anlatamam. Dilek'in konuşurken sesi titriyordu. Telefon birkaç kere kesildi ama bizi bulabilecekleri kadar anlaşıldığımızı umduk. Bunlar çok kısa süre içinde yaşanmış olsa da o an zaman gereğinden fazla yavaş akıyor gibi hissettiriyordu. Yaşadığımız her saniye zihnime kazındı. İnsan böyle anlarda her zamankinden daha bilinçli ama kontrolsüz olduğunu daha sonra anlıyor. O telefon görüşmesini yaptığımız an her şeyin sonu gibi gelmişti bir anlığına. Ama hala bilmediğimiz ıssız bir bölgede yalnız ve tehlikedeydik. Arabaya doğru yaklaşan birini fark ettiğimizde yeniden korkmaya başladık. "Gökhan mı?" diye sordu Dilek titrek bir sesle. Gözlerimi kısıp baktım ve hemen direksiyon koltuğuna atıldım. Kapıları kilitledim. Çünkü vücudunun boyutundan gelenin Gökhan olmadığını anlamıştım. Dilek'e sakin ol diye seslendim. Adam camın dibine kadar geldiğinde ikimiz de nefesimizi tutmuş önümüze bakıyorduk. Camın tıklatılmasıyla sıçradım ama hiç bozuntuya vermedim. Başımı yana doğru çevirdim. Adamla göz göze geldik. Yüzüme bakıp pis pis gülümsedi. "Arkadaşınız birazdan gelir. Konuştuk, hallettik. Sorun yok. Benden korkmayın" gibi şeyler söyledi. "Polisler şimdi gelecek. Uzaklaş buradan. Gökhan nerede?" diye bağırdım. Yüzünde çok rahat bir ifade vardı. Bu beni daha da korkutmuştu. Cebinden sigarasını çıkardı. Çakmağı çaktı. Dumanını havaya üfledi. "Eliniz ayağınız titriyor" dedi. "Beni yanlış tanıdınız. Size zarar vermem." Bunları söylüyordu. Ama bakışlarındaki ve ses tonundaki ifadeden anlaşılan bunun tam tersiydi. Cevap vermeden bekledik. "Açsanıza camı" diye seslendi tekrar. Tepkisizliğimi korudum ama korkudan zor nefes alıyordum. Dilek arkamdan telaşla "Ne yapacağız şimdi?" diye soruyordu. Adam hemen kapının dışında cama vurmaya devam ettiği için kafamı toparlayamıyordum bir türlü. "Bilmiyorum, aklıma hiçbir şey gelmiyor. Birilerini aramayı dene" dedim. Bir yandan da arabayı çalıştırmayı denedim ama çalışmadı. Adam arabanın önüne doğru geçerek bize oradan bakmaya devam etti. Bu sırada eğer arabaya girmeye kalkarsa ne yaparız diye düşündük. Arabanın içinde ona vurabileceğimiz bir şey var mı diye etrafa bakmaya başladık. Tam o sırada adam tekrar benim oturduğum tarafa gelip cama vurmaya başladı.
Bu defa avcunun içiyle daha sert vuruyordu. Her vurduğunda yerimden sıçrıyordum. Git artık diye yüksek sesle bağırmaya başladım. Sonra arabanın arka kapısına yanaştı. Kapıyı açmaya çalıştı sanırım. O sırada Dilek çığlık atıp kendini yan tarafa attı. Arkaya geçip Dilek'in yanına sokuldum. Birbirimize sarılarak bekledik sadece. Yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Bir süre sonra cama vurmayı bıraktı. Cama yaklaşıp onu görmeye çalıştım ama ortalarda görünmüyordu. Gitti mi acaba diye söylendim. Başımı arka tarafa çevirip baktım. Arabanın arkasında biraz ileride bir ağacın arkasında durduğunu gördüm. Saklanıyor dedim. Çıkmamızı bekliyor. Yerimizden hiç kımıldamadık. Orada olup olmadığını görmek için arada bir dönüp bakıyordum. Hala ağacın arkasındaydı. Dilek'in elleri ellerimin arasında titriyordu. Gökhan'a bir şey olmamıştır değil mi diyerek yüzüme baktı. Umarım diyerek karşılık verdim. Başımı arkaya çevirerek tekrar kontrol etmek istedim. Ama onu göremedim. Orada değil dedim. Dilek de arkasını dönüp baktı. Nereye gitti diye anlamaya çalışırken arabanın dışından tıkır tıkır sesler gelmeye başladı. Biri arabaya yaklaşır gibi sesler ama etrafta kimse görünmüyordu. Dilek'in oturduğu taraftaki kapının kolundan tıkırtı geldi. Yere eğilip gizlendiğini ve kapıyı açmaya çalıştığını fark ettik. "Ne yapmaya çalışıyor manyak?" diye fısıldadı Dilek. Dışarıdan sürünme sesleri geliyordu. Hemen dibimizde olduğunu biliyorduk. Arabaya sürüne sürüne etrafında dolaşıyordu. Biz de iyice eğilmiş, sessiz olmaya çalışıyorduk. Sol tarafa geçip başımı hafif cama doğru uzattım. Direksiyon koltuğunun olduğu kapının önüne çökmüş, görünmediğini zannederek kapının anahtar deliğine bir şey geçirmeye çalışıyordu. Başımı biraz daha kaldırdım. Elinde bir tel vardı ve onunla kapıyı açmaya çalışıyordu. Kapıdan tıkır tıkır sesler geliyordu. Dilek sessiz sessiz ağlamaya başladı. Ona sarılıp bekledim. Sanırım o anda kapıyı açacağını düşündük ikimiz de. Sanki sonumuzun geldiğini anlamış gibi bir duyguya kapılmıştık. Uzun bir süre kapıyı zorladı. Biz tükenmiş durumda beklerken arabanın ön tarafından Gökhan'ın yaklaştığını gördüm. Elinde kocaman bir odun vardı. Yavaş yavaş yaklaşıyordu. Dilek'le hiç sesimizi çıkarmadan bakıyorduk. Adam yere çökmüş halde kapıyı açmaya çalışırken Gökhan arkasından odunu kafasına geçirdi. Adam yere yığılıp hemen ardından toparlandı ve geri geri adım atmaya başladı. Gökhan elinde odunla üzerine doğru gittikçe kaçmaya başladı. Kapıyı açıp Gökhan'ın yanına koştum ve peşinden gitmesine engel olmaya çalıştım. Başından yaralanmıştı ve sinirden delirmiş gibiydi. Zar zor onu arabaya getirdim. Tekrar gelip bize saldırmasından korktuk. Ama çok geçmeden polisler ulaştı. Polislere her şeyi anlattık. Adamı bulmak zor olmadı. Dediği gibi bulunduğumuz yere yakın bir yerde yaşıyormuş. Zaten oralarda meczup gibi biri olarak tanınıyormuş. Biz şikayetçi olduk. Ama çok da olumlu bir sonuç alamayacağımızdan bahsettiler. Sonucunda ne olacak bilmiyorum. Ama hayatımda geçirdiğim en korkunç geceydi. Toparlanıp tatile bile gidemeden evlerimize geri döndük.